Merhabalar, Yüksel'le örgülere hoş geldiniz. Görsellerde de gördüğünüz gibi çok şirin, çok güzel, harika bir elbise çalışması yaptım. Umarım benim kadar beğenmişsinizdir. Şöyle buradan da göstermeye çalışayım. Çok kolay, hem deseni kolay, hem de az detayları olduğu için örmesi de çok kolay. Özellikle yeni başlayanlar için harika bir model olduğunu düşünüyorum. Bu arka kısım ama bunu ön kısım içinde kullanabilirsiniz. Yani ön tarafta da bunu kullanabilirsiniz. İçine güzel bir büstiyerle bu rengi daha da bir patlatabilirsiniz. Her şekilde kullanabileceğiniz, hatta renk renk örüp bu sıcak yaz aylarında, bahar aylarında giyebileceğiniz harika bir elbise olduğunu düşünüyorum. Şimdi ufak bir modelde çalışacağız. Çünkü önce ben bunu örüp mankenin üzerinde görmek istedim. Çünkü bayağı bir artış yaparak tek bir sırada artış yapıyoruz. Bu artışın üstte nasıl durduğunu görmek istedim. Çok güzel durdu. İsterseniz daha az artış yapabilirsiniz ama bu şekildeki artışı tavsiye ederim. Çok şirin bir model oldu bu şekilde. Şimdi ufak bir modelde görelim. 100 gramlık yumaklardan 275 gram kadar kullandım. Arttı tabii ki biraz. Şöyle şu ipi kullandım. 100 gram, 200 metre, %85 pamuk. Buna dikkat ediyoruz. Mutlaka pamuklu ipler kullanıyoruz sıcak aylar için. Şimdi göğüs hemen üzerinden ölçü alıyoruz. Göğüs çevresi 84 fakat göğüs üstü 80. Şimdi 80 santim üzerinden örmeye başlıyoruz ve hiçbir arttırma yapmadan devam edeceğiz. Burada bir açıklık var. 9 santim, 8 santim, 8 santim değil de 10 ya da 9 santim kadar bir aralık bırakıyoruz. Yani 80 santim örüyorum. Bunun 10 santimini aralık için bırakıyorum. Ben 71 santim, 9 santim kadar bıraktım. Yani 80 santim olan göğüs üzerindeki ölçüyü ben 71 santim ördüm. Şurası 71 santim. Şimdi hemen o kısmı örerek başlayalım. Açıklamasında 3 milim tığ gösteriyor fakat tabii ki daha geniş. Yani 5 milim tığ kullanıyoruz. 8 numara 5 milim tığ. Çünkü gevşek, şöyle delikli bir dokusu olması gerekiyor. Tabii bir de pamuk ip kullanıyoruz. O yüzden daha geniş tığlar kullanırsak daha güzel sonuçlar alıyoruz. Şöyle bir ilmek sıkılaştıralım. Aynen buradaki gibi örüyorum. 6 ilmek üzerinden göğüs üzerine öreceğimiz örgüyü örüyoruz. Yani ölçüyü göğüsün üzerinden alıyoruz. Burada 80 santim üzerinden örüyorum. Aradaki boşluğu 9-10 santim bırakıp 70-71 santim kadar ördüm. Şimdi burada ufak bir parçada göstereyim. 7 tane zincir çekiyoruz. Artı bir zincir çekiyoruz. Bir üst sıraya çıkabilmemiz için. Doluyorum ve şuradaki 7. zincire batıyoruz. Şuradaki artı 1'di. Hepsini birden çıkarıyoruz. Bu yarım trabzan oluyor. Şimdi yanındaki zincire 2 3 4 5 ve 6 çeviriyorum. Bir zinciri çektiğim ilmeğin içine hemen baştaki ilmeği şöyle örgünün ortasından batıyoruz. Bir ilmek alıyoruz. Yani bir ip alıyoruz.
3, 4, 5 ve 6. Gene bir zincir. Zinciri çektiğimiz ilmeğin içine gene ortadan batıyoruz. Bir ip alıyoruz ve gene aynı şekilde her ilmeğe bir kere yarım trabzan örüyoruz. Son ilmek, bir zincir, hemen zincirin dibindeki ilmeğe ve diğerlerine toplam 6 ilmek üzerinden örerek aynı şekilde devam ediyoruz. Ölçüyü aldınız, ölçünüzü belirlediniz ve bu ölçüye gelene kadar bu örgüyü örmeye devam ederek göğüs üzerindeki örgüyü tamamlıyoruz. İstediğimiz ölçüye kadar ördük diyelim ve her sıraya bir tane trabzan öreceğiz. Üçlü trabzan, yani 3 kere de çıkacağız. Şu bir sıra 2, 3, 4, 5, 6. Bu sıralara her birine bir tane trabzan artı şu gördüğümüz örgülerin içine de bir tane örüyoruz. Yani iki sıranın arasına da bir tane fazladan trabzan örüyoruz. Çünkü her sıraya bir trabzan az geliyor. 4 tane zincir çekiyorum. Bu bir trabzan. Şimdi şu iki sıra arasındaki şu örgünün de içine batıyorum. 1, 2 ve 3 kere de çıkıyorum. Şimdi bir alt sıradayım. Oraya da bir tane. Sonra yanındaki sıraya 2 ip alıp örelim. Çok derin batmayalım. Tek ip de almayalım. Şöyle 2 tane iple örelim. Şimdi 2 sıra arasındaki şuradaki örgüye de batıyoruz. Ben bu örgüden sonraki trabzan sayısı 84 tane ördüm. Tabii sizin ölçünüze göre değişecek bu. Önemli olan ölçüyü yakalamak, sayılar değil. Şimdi hemen alttaki sıraya, yani yanındaki sıraya bir tane, yanındaki sıraya her sıraya bir tane, bir de 2 sıra arasındaki şu örgünün içine bir tane. Bu şekilde trabzanları tamamlıyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 ama biz ne yaptık? 2, 4, 6, 8 tane ördük. Çünkü aralara da arttırmalarımızı yaptık. Tamamladım. Siz de kendi bedeninize göre, ölçünüze göre trabzan sayılarını öreceksiniz. Burada sadece fikir vermek için söylüyorum sayıları. Önemli olan ölçüyü yakalamak. Güzel ölçüyü güzel bir şekilde yakalamak ve bu ölçü üzerinden devam etmek. Şimdi dediğim gibi ben 84 tane örmüşüm. Bu yeterli olmuş modele göre, yani mankene göre ördüğüm için o ölçü üzerinden devam ettim. Şimdi gene üçlü trabzanlarla artık devam ediyoruz ve trabzan sayısı da çift olsun yeterli. Şimdi çeviriyorum.
Şöyle göstereyim şurayı da. Çeviriyorum ve şuradaki desenleri oluşturuyoruz. Zaten bir sıra trabzan, bir sıra desen, bir sıra trabzan, bir sıra desen olarak devam ediyor. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Bir tane ilmeği atlıyorum diğerine. 1, 2, 3. Bir kere doluyorum ve boş bıraktığım, atladığım ilmeğe dönüyorum. Diğer trabzana çaprazlıyorum. Gene bir tane atlıyorum diğerine. Sonrasında atladığım ilmeğe batıp trabzana çaprazlıyorum. Bir tane atlıyoruz diğerine. Atladığımız ilmeğe geri dönüp diğerinin üzerine çaprazlıyoruz. Gayet kolay gördüğünüz gibi. Boş bıraktığım ilmeğe dönüyorum ve çaprazlıyorum. Sıranın sonunda şuradaki tek trabzanın üzerine bir trabzan örüyoruz. Zaten tekle başlamıştık, tekle bitirdik. Şurada örerken çift olmasına dikkat edersek başka bir detay yok zaten. Şimdi trabzan sırasına başlıyoruz. 4 zincir ve hemen yanındakine şu ilk trabzan oluyor. Buraya başka örgüler yapmayın sakın başlarken. Mesela bir zincir, iki zincir sonrasında trabzan yapıyorlar. Şurayı çok kalınlaştırıyorlar. Bunlar giysilerde pek iyi durmuyor. Ne kadar az örgü örersek, ne kadar az iplikle devam edersek o kadar ince ve gevşek, yumuşak dokulu giysiler olur. Şuraları hiç fazla iplerle, örgülerle doldurmayalım. Bu giysi için yeterlidir. Şimdi devam edelim. Her trabzanın üzerine bir trabzan. Sıkmadan mümkün olduğu kadar gevşek örüyoruz. Ve sıra bitimine kadar trabzan örüyoruz. Şimdi çapraz trabzanlara geçiyoruz. Gene 4 zincir, bir tane atlıyoruz diğerine. Atladığımız ilmeğe dönüyoruz. Çaprazlıyoruz. Gördüğünüz gibi çok basit, az detaylı, yeni başlayanlar için de ideal bir model olduğunu düşünüyorum. Hem de çok şık, çok şirin bir çalışma oldu gerçekten. Boş bıraktığım ilmekten trabzanı çaprazlıyorum. Aynen sıralara devam ederek göğüs üstünden göbek deliği altına kadar, yani belin aşağısında kalacak şu kısım. Göbek deliğinden sonra şöyle 1-2 santim sonra
şuradaki artışı yapacağız. Gene ördük, ördük, ördük ve göbek deliğinin hemen 1-2 santim altına kadar geldik ve trabzan sırasında, yani şurada artış yapıyoruz. Hemen gösteriyorum. Bir de örgünün hangi yüzünü beğeniyorsanız o tarafını kullanın. Ben bu tarafını kullandım. Yani trabzanlar düz gözüküyor, çapraz trabzanlar ters gözüküyor. Böyle böyle ördüğümüz için şurası düz, zaten örgüde de gözükür. Elinizde de alınca da anlarsınız. Ben bu tarafı kullandım. Belki sizin bu taraf hoşunuza gider. Çaprazlar düz, düz trabzanlar da ters. Bu taraf daha güzel gibi geldi bana. Tabii siz bilirsiniz. Hangi tarafı isterseniz kullanabilirsiniz. Çünkü her iki tarafı da aynı. Sadece örüş olarak trabzanlar ters, çaprazlar düz duruyor. Aynı şekilde burada da tam tersi. Şimdi artışlara geçelim. İlk trabzan, ama burada da artış yapıyoruz tabii ki. 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum ve hemen dibine, yani zincirin çıktığı ilmeğin içine 2 tane daha örüyoruz zincirle birlikte. 3 tane. Sonra her trabzanın üzerine 3 tane trabzan örüyoruz. Bu başta biraz fazla gibi gözükebilir ama ben bunu denemek istedim ve güzel sonuç aldım. Bu kadar geniş etek istemiyorum, daha az olsun derseniz 2'şer tane de arttırabilirsiniz ama nasıl olur onu bilemem çünkü denemedim. Ya da bir tane 3, bir tane 2 deneyebilirsiniz ama tavsiyem her trabzanın üzerine 3 tane trabzan örmek. Denemeden, yani bunu bu artışı mankenin üzerinde görmeden videosunu çekmek istemedim. O yüzden elbiseyi bitirdikten sonra ufak bir parçada göstermek istedim. Zaten dediğim gibi az detayları olduğu için ufak bir parçada da anlaşılıyor. Her ilmeğe 3 tane trabzan. 3 kere de çıktığımız üçlü trabzan. Şimdi sırayı tamamladıktan sonra burada başlangıç trabzanından sabitleyelim. İsterseniz bir alt sırada da sabitleyebilirdik. Şurada da. Bittiği zaman şöyle sabitleyebiliriz. İsterseniz bir alt sırada da onu yapabilirsiniz. Ben bunu örerken burada sabitledim. Ama bir üst sırada da olabilir. Şöyle. Şimdi gide gele ördük. Zaten desen de bu şekilde güzel duruyor. Gene gide gele örüyoruz. Sabitledik fakat şimdi çeviriyoruz. Burada çapraz trabzanları öreceğiz. Dört tane zincir çekiyorum. Bir tane atlıyorum. Diğerine aynen diğer sıralarda ördüğümüz gibi aynı şekilde örerek devam ediyorum. Sırayı şurada çektiğimiz 3 zincirle, yani ilk trabzanla bağlıyoruz.
çeviriyoruz. 4 zincir ve her trabzanın üzerine bir tane trabzan örerek devam ediyoruz. Sırayı ek yerine geldiğimiz zaman hep çevirerek örüyoruz. Buradaki dokuyu burada da yakalamak için. Ve çok farklı duruyor zaten çevirerek örmek. Yuvarlak örerseniz şuradaki görünümle bundan sonraki görünüm birbirini dengelemez. Farklı gözükür. Bunu engellemek için yuvarlağı birleştirsek de ek yerinden sonra sırayı hep çeviriyoruz. Evet, elbise bu şekilde devam edecek. Şöyle düz örerek geldik. Burada bir sıra arttırdık. Başka arttırma yapmıyoruz. Aynı ilmek üzerinden sıraları birleştirmek noktasından hep çevirerek örüyoruz. Yani gene gide gele örüyoruz. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar. Ne kadar uzunlukta istiyorsanız o kadar örüyorsunuz. Bunun bir ölçüsü yok. Ölçüsü sizin zevkiniz. Evet, elbisenin anlatımı da bu kadar. Gördüğünüz gibi hem deseni kolay, hem örmesi zevkli. Yeni başlayanlar için çok ideal. Burada da sadece zincir çektim. Uçlarına isterseniz boncuk koyun, isterseniz hiç koymayın, püskül yapın. Başka türlü süsler yapabilirsiniz. O da sizin yaratıcı gücünüzle alakalı. Buralara çeşitli süslemeler yapabilirsiniz. Ama elbise o kadar şık, o kadar cici, şirin bir model ki başka süslemeye de pek gerek kalmıyor. Güzel bir kemer olabilir. Kemer çok yakışır. Özellikle metal ya da deri ama çok ince. Özellikle de metal yakışacağını düşünüyorum. Güzel bir kemer takabilirsiniz. Hafif boncuklu olabilir. Umarım benim kadar beğenmişsinizdir. Videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.